Şerife'nin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün kabartmalı merdiven şeklinde bombeli bir örgü modeli göstermek istiyorum. Modelimiz tekli sayılardan oluşuyor. 1, 3, 5, 7 şeklinde tekli sayılarla ilmeklerinizi ayarlamanız gerekiyor. Ben 17 ilmek ile örgüme başlıyorum. İlk olarak örgümün arka sırasındayım. Burası örgümün ilk sırası. Sıra boyunca ilmeklerimi ters örüyorum. Bu model ince ve kalın ipe göre değişiklik gösteriyor. Biraz ilerlediği zaman bunun nedenini de görerek anlatmak istiyorum. Görünce daha iyi anlayacaksınız. Bir sıra ilmeklerimi arka yüzde ters olarak ördüm. Şimdi örgümün ön yüzündeyim ve ikinci sıradayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İpimi ön tarafa alıyorum. İlk ilmeğimi örmeden atlatıyorum. İpimi arkaya alıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Tekrar ipimi arkaya ön tarafa alıyorum. Bir ilmek örmeden atlatıyorum. Sonraki ilmeğimi düz. Bu şekilde her defasında ipi ön yüze alarak bir ilmek örmeden atlatıp bir ilmek düz örmemiz lazım. Örgümün arka sırasındayım. Burası örgümün 3. sırası. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İpimi örgümün arkasına alıyorum. Ön sırada örmeden atlattığım ilmeği bu sırada tekrar örmeden atlatıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. İpimi örgümün arkasına geçiriyorum. Bir ilmek örmeden atlatıyorum. Ön yüzde örmeden atladığımız ilmeği arka yüzde tekrar örmeden atlatmamız gerekiyor. Bir ilmek ters, bir ilmek örmeden. Bir ilmek ters, bir ilmek örmeden sıra boyunca bu şekilde örüyoruz. Örgümün ön yüzündeyim. Burası örgümün 4. sırası. Aynı şekilde kenar ilmeğini örmeden aldım. İpimi kendi tarafıma ön tarafa geçiriyorum. Bir ilmek örmeden atlatıyorum. İpimi arkaya geçiriyorum. Bir ilmek düz. Bir önceki sırada örmeden atlattığımız ilmeği bu sırada tekrar örmeden atlatmamız gerekiyor. Diğer ilmeği düz örüyoruz. Bir ilmek düz. İpimiz ön tarafta iken bir ilmek örmeden atlatmamız lazım. Örgümün arka sırasındayım. 5. sıradayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İpimi bu defa örgünün arka tarafına geçiriyorum. Ve daha önceki sıralarda örmeden atlattığım ilmeği bu sırada tekrar örmeden atlatıyorum. Devamındaki ilmeği ters örüyorum. İpimiz arka sırada iken bir ilmek örmeden atlatıp bir ilmek ters örüyoruz. Şimdi eğer orta kalınlıkta veya daha kalın bir ip kullanıyorsanız bu geri dönüşler sizin için yeterli olacaktır. Şöyle söyleyeyim. Bu kabartmaları elde etmek için benim gördüğüm orijinal örnekte 4 sıra bir ilmek örüp bir ilmek örmeden atlatılarak tamamlandıktan sonra aynı görünüm elde ediliyordu. Ama şu anda ben 3 numara şiş ve daha ince bir ip kullandığım için bu bombeli kısmı oluşturabilmek için 4 sıra yerine 6 sıra kullanmak zorunda kaldım. Kullanacağınız ipin ve şişin kalınlığına göre yapacağınız sıra değişecektir. Şu anda ilk başlangıç sırasını saymazsam 4 sırayı bir ilmek düz, bir ilmek örmeden atlattım. Gördüğünüz gibi şu andaki oluşan bombe benim için yeterli değil. Ama kalın ip kullanıyorsanız bu sıra sizin için yeterli olacaktır. Şimdi ben devam etmek istiyorum. Tekrar ön sıradayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İpimi ön tarafa geçiriyorum. İlk ilmeği örmeden atlatıp ikinci ilmeği düz örüyorum. Bu sırada
sırada tekrar örmeden atlattığımız ilmekleri örmeden atlatıp diğer ilmekleri düz olarak örüyoruz. İnce ip ve ince şiş kullanıyorsanız şu anda yaptığımız işlemi 6 sıraya tamamlamanız lazım. Daha kalın ip ve şiş kullanıyorsanız 4 sıra sizin için yeterli olacaktır. Örgümün arka sırasındayım. İpimi arkaya aldım. Aynı ilmeği tekrar örmeden atlatıyorum. Sonraki ilmeği ters örüyorum. Başlangıçtan bu yana örmeden atlattığımız ilmeği şu anda tekrar örmeden atlatıp yanındaki ilmeği ters olarak örüyoruz. Başlangıçtaki bir sıra ördüğümüz ters ilmekleri saymazsak 6 sıra bu şekilde bu bombayı oluşturmak için örmeniz gerekiyor. Kalın iplerde 4 sıradan sonra örgünün ön yüzüne geçince ilmekleri sıra boyunca hiç atlamadan düz olarak örmeniz lazım. Bu şekilde iki modelin arasında ilmeklerin tamamını örerek ara boşluklar vermemiz lazım ki kat kat merdiven görünümünü verebilelim. Örgümün ön yüzündeyim. Sıra boyunca hiç atlamadan ilmeklerimin tamamını düz olarak ördüm. Burası örgümün 8. sırası idi. 8. sırada ilmeklerimin başlangıç ters ilmeğini saydık. Burası 8. sıra, ilmeklerimin tamamını sıra boyunca düz olarak ördüm. Eğer kalın ip kullanıyorsanız 6. sırada bu şekilde ilmeklerin tamamını düz örerek modeli daha kısa tutmanız gerekebilir. Şu anda örgümün arka yüzündeyim ve örgümün ilk başlangıcındaki yaptığım işlemlere geri dönüyorum. İlmeklerimi sıra boyunca ters olarak örüyorum ve böylece ikinci modelime geçiş yapmış oluyorum. Şimdi bundan sonrasında örgünün ön yüzüne geçtiğimiz zaman kenar ilmeğinden sonra bir ilmek örmeden atlatıyoruz. İpimizi ön taraf alarak bir ilmek düz örerek aynı işlemleri tekrarlayarak ikinci modelimize geçiş yapıyoruz. Şöyle göstereyim. Böyle kat kat merdiven görünümünde olan bir örgü modeli. Kullanacağınız ipin ve şişin kalınlığına göre bu model daha iri, daha küçük olabilir. Burası örgümüzün arka tarafı. Başlangıcında lastik gerektirmiyor. Kıvrılmayan yapıda bir örgü modeli. Herkese kolay gelsin.